Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yazlık bluz çalışacağız. Halter yaka çalışacağız. Boncuk işlemesiyle biraz daha güzelleştireceğiz bu bluzumuzu. Bunun için gene aynı Alize Cotton Gold kullanıyorum. 50 gramında 165 metre var. Dokusu yumuşacık bir ip. Ondan bunu tercih ediyorum. 3 numara şiş kullanacağız. 3 numara şiş kullanacağız. Yaka için misina şiş kullanacağız. Eğer malzemelerimiz hazırsa, siz de benimle yapmak isterseniz gelin beraber başlayalım. Şimdi bluzumuz için şişime tam 100 ilmek attım. Çünkü bluzumuz 36-38 bedene uyumlu. Hatta böyle oturan bir bluz olduğu için 40 beden bile giyebilir. 100 ilmeğimi attım. Ve tekstil tipi 2 sıra lastiğimi yaptım. Örgümün düz yüzündeyim. Bakın 2 sıra lastiğimi yaptım. Örgümün düz tarafındayım. Şimdi iliklerimizi açmaya başlıyoruz. Tekstil tipi lastiği de ön tarafta, örgümüzün düz tarafında, düzleri de tersleri de örüyoruz. Örgümüzün ters tarafında ise düzleri örüp tersleri örmüyoruz, biliyorsunuz. Şimdi örüyorum. 1 2 3 tane ördüm. Bir tane arttırdım. Sonra bu şekilde kestim. Sıra sonuna 3 ilmek kalana kadar örgümüzün akışına göre örüyoruz. Üç ilmeğimiz kaldı. 3 ilmeğimiz kaldı. Tekrar arttırıyoruz. Gene şu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Ve iliklerimiz açılmış oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar basit. Örgümüzün ters tarafına geçiyoruz. Örgümüzün ters tarafına geçtik. Şimdi örmeden alıyorum. İlk ilmek olduğu için ters ilmek geliyor sırada. Örgümün ters yüzünde olduğum için onu da örmeden ipliğimi atıyorum ve düzü örüyorum. Bakın, iliğim oluştu. Tersi örmeden alıyorum ve düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum, düzü örüyorum. İliğimizi örgümüzün düz tarafında kurduk ve ters ilmekle kurduk. Dolayısıyla arka tarafa geçince o ters ilmek düze geliyor ve arka tarafta tekstil tipinde lastikte düzler örüldüğü için bu ilik çok rahat açılıyor arkadaşlar. Hiç sizi yormuyor yani. Bu şekilde sıra sonundaki iliğimize kadar öreceğiz. Sıra sonuna geliyoruz. İleğimize yaklaşıyoruz arkadaşlar. Düzü ördük. Tersi örmeden aldık. Bakın, iliğimize sıra geldi. İlik düz ilmeğe denk geliyor. Düzü ördük. Ve iliğimizi oluşturduk. Tekrar ipliğimizi öne aldık. Tersi örmeden aldık. Düzü ördük. Ve tersi örmeden aldık. Bu şekilde iliğimizi oluşturduk. Bakın. Hem küçük bir ilik oluyor. Zaten büyük bir iliğe ihtiyacımız yok. Kordon geçireceğiz sonuç. Ben biraz ördüm arkadaşlar. Ama size anlatacağım. Ön bedeni yapıyoruz. Lastikte ilikleri beraber açtık. Ne kadar ördüm? 33 santim ördüm. Tekrar göstereyim size. Tekstil tipi lastik yaptım. 100 ilmeğim var.
Lastiğimizin 9. sırasında bir ilik daha açtık. Ondan sonra her 11. sırada 11 haroşa yaptım. Ondan sonra ilik açtım. Her iki taraftan da. Burada yaptığım gibi. İlik açarak yan taraflarda bakın ilik açarak ilerledim. Düzleri düz, tersleri ters. 10 burada iliğim var, 10 da burada iliğim var. Son iliğimi açtım ve bakın 2, 4, 5 sırada düzleri düz, tersleri ters ördüm. Şimdi kol kesimine başlayacağız. Kol kesimi için 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane arttırdım. Düz. Örgümün düz tarafındayım tabii ki. Ters. Düz. Ters. Ve düz ilmekte kesim yapacağım. Kestim. Şimdi diğer tarafa geçmeden geri dönüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Tekstil tipi lastikle devam edeceğiz. Örmeden alıyorum ters ilmeğimi, arkaya atıyorum ipliğimi. Düz. Tersi örmeden alıyorum. Düz ve ters. Tekrar düz ilmek. Ters ilmek. Ters ilmek. Ve şu ilmeğimi şurada düzeltiyorum arkadaşlar. Düzgün görünsün diye kesimlerim. Ve bir kesim yapıyorum. İkinci kesimimi yaptım. Tekrar dönüyorum. Örmeden alıyorum. Düz, ters, düz ve ters. Tekrar döndüm. Şimdi burada bir ilik daha açacağız. Son iliğimizi açacağız. Üzerine aldım ve şu şekilde bir kesim yaptım. Tersimi örüyorum. Düzümü çeviriyorum. Ve burada da kol kesimini yaptım. Bu kesim bizim ilik kesimimiz. Tekrar döndüm. Örmeden aldım. Düzümü ördüm. Tersimi örmeden aldım. İliğime geldi. İliğim düz ilmeğe geldi. Düzümü örüyorum. Ve tersimi örmeden aldım. Üçüncü kesimimizi yaptık şimdi. Ve bu arada iliğimizi de yaptık. Düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü ördüm. Bakın burada iliğimiz oluştu. Tersimi örüyorum. Ve düz ilmeğimi düzeltiyorum. Dördüncü kesimimi de yapmış oluyorum. Dönüyorum. Örmeden alıyorum. Bakın iliğim şurada. Örmeden aldım. Düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü, tersimi
Ve burada da son kesimimizi yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 5. kesimimizi yapacağız. Bakın 5 tane arttırdık. Ve 5 tane de o arttırdığımız 5 ilmeğimizi bedenimize yedirdik. Ve yedirirken şurada ileğimizi de açmış olduk. Çünkü kordon geçireceğimiz için şöyle bir görüntü olacak burada. Sıradan devam ettik. Şimdi sıra sonuna kadar gideceğiz ve aynı uygulamayı burada da yapacağız arkadaşlar. Düz bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. Aynı uygulamayı burada yapacağız arkadaşlar. Burada düz tarafta kurduk. Burada mecburen ters tarafta kuracağız. Bunu da size göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ters, düz. İlk sıra olduğu için örüyorum arkadaşlar. Ters, düz. Ve burada bir kesime hemen başlıyoruz. Ters. Birinci kesimimizi yaptık. Dönüyoruz. Örmeden alıyoruz. Tekstil tepeğinde ters tarafta tersler örülmeden oluyordu ama ilk sıra olduğu için ördüm biliyorsunuz. İlk kesimi de burada yaptım. Tekrar ters, bakın örmeden alacağım şimdi. Düz. İpliğimi öne getirdim. Örmeden aldım. Düz. Şimdi burada ikinci kesimimi yapacağım. Tersten uyguluyorum. Örmeden alıyorum. Şimdi burada iliğimi de açmam lazım. Üzerine atıyorum. Ve şuradan bir kesim yapıyorum. Ters ve düz. Bakın iliğim düz ilmeğe denk geldi. İpliğimi öne alıyorum ve üçüncü kesimimi de yapıyorum. Örmeden aldım. Ters, düz, ters ve düz. Bakın iliğim de burada açılmış oldu. Bakın burada dördüncü kesim. Ve 5. kesimi yaparak arttırdığım 5 ilmeği bedene yedirdim arkadaşlar. Sayım 100'de başlamıştım. Hala 100. Çünkü bir eksiltme yapmadım. Arttırdığım ilmekleri yalnızca yedirdiğim için sayım hala 100 arkadaşlar. Şimdi artık toplu kesimlerimizi bitirdik. Tek tek kesimlere geldik. Onu da göstereyim. Sıra sonuna kadar gidelim
Lastiğimizi de örmeyi ihmal etmeyelim. Tekrar gelelim. Lastiğime geldim. Burada tekstil tipi lastik nasıldı? Tersleri örmeden alıyorum. Örgümün ters tarafında düzleri örüyorum. Örgümün akışı hep bu şekilde seyredecek. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. Örüyorum. Düz, ters, düz, ters. Bakın 4 ördüm. 5. lastiğim benim. Düzeltiyorum. Hemen burada bir kesim yapacağım. Ve lastiğe bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın lastiğime bir ilmek kaldı. Ve burada da kesim yapacağım. Nasıl kesim yapacağım? Şuradan. Normalde böyle yapıyoruz. Böyle kesiyoruz ama bunu şuradan yapacağım. Ve normal lastiğimi örüyorum. Sıramı da bitirmiş oluyorum. Şimdi burada kesimler hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Örgümün her düz tarafında, burada lastiğimizin sonunda şu ilmekten, şu ilmekte, şu ilmeği yedireceğim. Hep kesim yapacağım burada. Şurada bakın. Tam şurada. Lastiğimizin son düz ilmeği de kesim yapacağım. Burada da lastiğe başladığımız ilk düz ilmekle kesim yapacağım. Her düz sırada bu kesimlerimi yapacağım. Ters sırada hiçbir kesim işlemi yapmayacağız. Yalnızca tekstil tipi lastiğin özelliğine dikkat edeceğiz. Bu lastikte 5 ilmek lastikte düzler örülüp tersler örülmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde, burası da aynı şekilde. Bu şekilde keserek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ne zamana kadar ilerleyeceğiz? Elimizde 40 ilmek kalana kadar. 40 ilmek kaldıktan sonra yaka kesimine beraber başlayacağız. 40 ilmek kalana kadar örelim. Tekrar gelelim. Yaka kesimine başlıyoruz arkadaşlar. Elimde 40 ilmeğim var. Örgümün ters yüzündeyim. 20 ilmeğimi ördüm ve dönüyorum. Şimdi burada 5 kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Burada artık kol kesimini bırakıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün akışına göre örüyoruz. Tekstil tipinde örgümüzün ters yüzünde ters ilmekleri örmeden alıyorduk. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi burada 4 kesiyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar örgümün akışına göre gidip dönüyorum.
5 kestim, 4 kestim. Şimdi 3 keseceğim. 1 2 ve 3. Tekrar gidip dönüyorum. Sizin böyle olur mu bilmem ama benim hep öyle olur. Hiç olmadık yerde ipim biter. İpim bitti. 5 kestik, 4 kestik, 3 kestik. Şimdi 2 keseceğiz. 1 2. Sıramı sonuna kadar örüp dönüyorum. Şimdi tekrar 2 kesiyorum. Ve örüp dönüyorum. Yakamıza yuvarlak bir hat oluşturmaya çalışıyoruz bu sayede. Böyle yaparak. Tekrar 2 kesiyorum ve bitiriyorum. Bir ilmeğim kaldı. Ve bunu da tek seferde bitiriyorum. Kolumuz. Bunları daha sonra temizleyeceğiz. Yakamızda şöyle bir hat oluşturduk. İlmek alırken de bu ovalliği vereceğiz arkadaşlar. Şimdi elimizde bu tarafta 20 ilmeğimiz var. Hemen şurada ilk kesime, bu taraftaki ilk kesime başladığımız yerden ipimizi bağlıyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. 5 kesiyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, 4 kesiyoruz, gidip gelip 3 kesiyoruz, gidip gelip 2 2 ve son 2'de birden kesim yapıyoruz. Aynı diğer tarafı çalıştığımız gibi bunları yapalım. Yakamızı keselim. Arka beden için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Ön bedenimiz bitti arkadaşlar. Şöyle oldu. Bakın şöyle bir ovallik yaptık. Ön bedende. Baştan sona beraber çalıştık. Arka bedeni de aynı şekilde başlayacağız. 10 sıra tekstil tipi lastiğimizi yapacağız. Bu arada aynı önde uyguladığımız gibi iliklerimizi uygulayacağız. 10 tane iliğimizi uygulayacağız. Bakın göstereyim. Evet, uyguladım. İliklerimi uyguladım. Her şey aynı arkadaşlar. Videoyu geriye alıp tekrar aynı bedeni tekrar çalışabilirsiniz. Kol kısmını aynen burada arttırdığımız gibi 5 ilmek arttırmıştık. Döne döne örmüştük. Bedenimize yedirmiştik. Aynı arka bedende de aynı şekilde yapacağız. Burada da bir iliğimizi açacağız. Ve kese kese elimizde 80 ilmek oluncaya kadar kesimlerimizi yapacağız. Elimizde 80 ilmek olduğu zaman çok açık bir yaka olmadığı için bir yırtmaç uygulayacağız arka bedende arkadaşlar. Elimizde 80 ilmek kaldıktan sonra ilk önce şu tarafı, daha sonra şu tarafı çalışacağız. Şimdi
80 ilmek elimde var. 40 ilmek ördüm ve geri dönüyorum. Yapacağımız hiçbir şey yok. İlk önce bu tarafı, daha sonra bu tarafı. Örmeden alıyorum, sıranın sonuna kadar gidiyorum. Bakın lastiğe geldim. Tersleri örmeden alıyorum. Örgümün ters yüzündeyim çünkü düzleri örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Düzleri de tersleri de örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimi düzeltiyorum ve burada kol kesiminde devam ediyorum. Aynı sistem devam ediyor arkadaşlar. Tekrar sıranın başına kadar örüyorum. Bakın sıranın başına kadar devam ettim. Tekrar geri döneceğim. Tekrar öreceğim. Tekrar gelirken bu kolda tekrar kolun düz tarafında tekrar kesim yapacağım. Yani ön bedenle hiçbir farkı yok. Tek farkı 80 ilmek kaldığı zaman örgümü ikiye ayırmak. Bu şekilde keserek, yalnızca bu tarafı örerek, keserek elimizde 20 ilmek kalıncaya kadar kesimlerimize devam edeceğiz. Kol kesimlerimize. 20 ilmek kaldıktan sonra da ön bedende nasıl kestiysem 5, 4, 3, 2, 2, 2 ve son 2'yi de birlikte kesmiştim. Aynı şekilde yaka kesimimi de yapıp ön bedenin bir tarafını bitireceğim arkadaşlar. Sonra diğer tarafa gelecek. Diğer tarafta ipliğimi buradan bağlayacağım. Elimde şurada 40 ilmek var. Geleceğim. Burada kesim yapacağım. Döneceğim. Gelip döneceğim. Ve burada da aynı şekilde elimde 20 ilmek kalıncaya kadar bu kol kesimlerini devam edeceğim. 20 ilmeğim kaldığı zaman da aynı bu tarafta uyguladığım gibi yakayı nasıl ilk önce bir tarafı sonra diğer tarafı kestim. Aynı bunu da o şekilde keseceğim. 5 keseceğim, 4 keseceğim, 3 keseceğim. 2, 2, 2 ve son 2'yi keseceğim arkadaşlar. Böylelikle arka bedenim de bitmiş olacak. Bunları yapalım. Yaka çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Arka bedenimizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıra yakaya geldi. Yaka için ilmek alacağız. Ve misina şişe ihtiyacımız var. Arka bedenden başlayacağız. Şu yırtmaçtan başlayacağız. Çepeçevre ilmeklerimizi alacağız. En baştan arka yırtmaçtan başladık arkadaşlar. İlmek almaya buraya geldik. Burada örerek 20 ilmek arttırdık. Ve görüyorsunuz ovalliği vererek ön bedenden de ilmeklerimizi aldık. Şimdi şunun karşı tarafını, karşı omuzu yapacağız. Burada da 20 ilmek arttıracağız. Ondan sonra da şuradan ilmeklerimizi alarak bitireceğiz arkadaşlar.
Şu örerek ilmek arttırmayı ben size bir göstereyim. Şöyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz örerek de arttırabilirsiniz. Şimdi örecekmiş gibi şişimize giriyoruz. Alıyoruz ve tekrar aynı şişimize bırakıyoruz. Sonra bunu 1 2 3 4 bakın yeniden taktım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 ilmeğimizi de burada aldık. Karşı omuzda bitirdik. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Şöyle buradan başladık. Örerek 20 ilmek aldık. Ön bedeni yaptık. Tekrar örerek 20 ilmek aldık ve şuradan devam edeceğiz ilmek almaya. Burada bitireceğiz. Ve tüm ilmeklerimizi tekstil tipi lastikle lastiğin yakamızı öreceğiz. Tekstil tipi lastik nasıldı? Tekrar söylüyorum. Örgümüzün ters tarafında düzler örülüyor. Tersler örülmeden alınıyor. Örgümüzün düz tarafında da düzlerde terslerde örülüyor arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz ende yaka boyunu belirleyerek öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da örerek keseceğiz. Sonra ne yapacağız? Boncuk işlemeye geleceğiz. Yakamızı yapalım. Gelelim. Yakamızı bitirdik arkadaşlar. Boncuk işlememizi de yaptık. Şimdi onu size nasıl yaptığımı göstereceğim. 8 sıra lastik yaptım. Bakın. Arkasını da göstereyim. Çok tatlı oldu gerçekten. Arkada da bu yırtmaç hem giyimi kolaylaştıracak hem de çok şık bir görüntü sağlayacak. İnce 2 tane düğmem vardı. Buraya onu diktim. Ve papatya bluzumuz bitti. Şimdi boncuk işlemeleri nasıl yaptım? Aslında ben tek yakaya yaptım. İsterseniz buralarla bütünleyebilirsiniz. Buralara da yapabilirsiniz. İsterseniz şu alta güzel bir papatya yapabilirsiniz. Yan hatları da göstereyim unutmadan. Yan hatlar da böyle oldu. Farklı bir dekolte oldu bence. Güzel de bir ayrıntı. Şık, en azından kimsede olmayan, herkeste olmayan bir bluz oldu. Şimdi boncuk işlemeyi beraber yapalım. Daha sonra zaten böyle diktim. İpime 5 sarı bir pembe, 5 sarı bir pembe geçirdim. İpimde şu an dantel ipi kullandım. 5 sarı bir pembe yaptım. Bir tane zincir atıyorum tığımla.
5 tane sarı boncuğumu alıyorum. Ve şöyle geçiriyorum. Ve şöyle yuvarlıyorum bunu. Yuvarlayıp sıkıca bir tane zincir çekiyorum. Pembe boncuğumu da şöyle geçiriyorum. Ona da bir zincir çekiyorum. Sonra şu ortasına yerleştiriyorum. Ve şu ipimi şu iki boncuğun arasına koyuyorum. Boncuğu da araya yerleştirdim. Şöyle aradan giriyorum. Çıkıyorum. Papatyam bitti. 5 zincir çektim ben. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar sarı ipimi aldım. Pardon, sarı boncuğumu aldım. Boncuklarımı şöyle yaptım ve boncuklarımı kapattım. Bir daire elde ettim ondan. Şöyle sıkıca bir şekilde dairemi kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve pembe boncuğumu alıyorum. Pembe boncuğumu da şöyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şu ipimi şu sarı boncuklardan ikisine koyuyorum. Rahat kapatabilmek için. Pembeyi de tam sarıların ortasına koydum. Bakın. Sonra şöyle içinden giriyorum. Şuradan çıkıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Tekrar bir papatya oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sarı boncuklarımı alıyorum. Sarı boncuklarımı alıyorum. Şöyle bir daire oluşturuyorum. Sıkıca bir zincir çekiyorum. Sonra pembe boncuğumu dahil ediyorum. Dahil ettim. Onu da kapattım şöyle. Şimdi şunun ortasına bir pembe boncuğumu yerleştiriyorum. Şuradan da ya bu araya ya bu araya, hiç fark etmez. İpimi rahat kapatmak için koyuyorum oraya ki. Şöyle yaptım. Pembe boncuğum da burada. Bakın. Tığımdan aldım ipimi ve kapattım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın. Bu şekilde çiçeklerimizi yaptık. Bir tane daha yapalım isterseniz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektim. Sarı boncuklarımı aldım. Yuvarladım. Kapattım. Biraz sıkı yaparsanız güzel olur. Hemen bir zincirimi çektim. Pembe boncuğumu dahil ediyorum. Pembe boncuğumu da kapattım. Sonra pembe boncuğumu sarının tam ortasına, ipimi de şöyle şuraya getiriyorum ki kapatmam rahat olsun. Şöyle araya. Sonra şöyle yaptım. Aldım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arka taraf şöyle oluyor. Zincir oluyor. Şöyle. Ama ben bu şekilde dikeceğim için o zincirler görünmeyecek. Şöyle de yapabiliriz aslında ama biraz fazla mı olur dersiniz. Nasıl gözünüze güzel geliyorsa öyle yapın. İster buraya da koyarsınız, ister buraya. Aslında ben şuraya etek ucuna yakın sol tarafa bir papatya işlemeyi bile düşündüm.
Ama daha sonra günlük kullanılacağı için çok fazla aşırı olmasın diye vazgeçtim. Siz isterseniz oraya bir papatya da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparak çepeçevre iyice diktim arkadaşlar. İyice bakın. Hatta böyle boncukların içinden geçirerek diktim. Arkada da zaten beyaz ince iplik olduğu için belli bile olmadı. Arkaya da böyle yaptım. Çok tatlı bir görüntü oldu. Zaten ben papatyayı çok severim. Çok tatlı, çok farklı bir görüntü oldu. Eğer siz de farklı bir şeyler giyiyorsanız, giydiğiniz bir kıyafeti bir başkasının üzerinde görmek istemiyorsanız, ufak ufak tasarımlarla kendinizi farklı gösterebilirsiniz arkadaşlar. Malum belli tekstil firmaları var, belli tekstil mağazaları var. Gidip oradan alıyoruz ve hiç beklenmedik bir anda bir başkasının üzerinde aynı bluzu görmemiz gerçekten artık olağan. Bunları yaşamak istemiyorsanız, farklı tasarımlar yapmak istiyorsanız ufacık dokunuşlarla bluzumuzu farklı hale getirebiliriz. Daha şık, daha güzel, daha zevkimize göre yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra artık bluzumuz bitti. Bunları yapalım. Son paylaşımda birlikte olmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. İşlemesini göstereyim. Papatyalarımızı göstereyim size. Ben biraz sade olsun istedim. Yalnızca yakaya uyguladım. Şöyle yan detayları da göstereyim size. Bakın bu da farklı bir ayrıntı oldu. Bu da bluzumuzun arka taraftan görünüşü. Gayet güzel oldu. Şu yırtmaç farklı bir güzellik kattı. Ben yaparken çok keyif aldım arkadaşlar. Eminim siz de alacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni, farklı, güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.